Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı için tarot açılımına başlıyorum. Korona yüzünden herkes çok bunalmış durumda. Bir belirsizlik var. Böyle yapacağımız işlerle ilgili sağlığımız açısından tehlike var. Her konuda bir belirsizlik olduğu için şu dönem için gerçekten sıkıntılarımız var. Dilerim çok çabuk geçer bu sıkıntılar. Bu Nisan ayı için tarot açılımına karar verdim. Ruh halimizde baya bir değişkenlikler başladı. Sinirlilik var, karamsarlık, sinirlerimiz gergin gerçekten. Kartlarda dilerim güzel şeyler görüp size güzel haberler verebilirim. Evet, Nisan ayı gerçekten biraz sıkıntılar var. Bu daha çok sağlık alanındaki sıkıntılardan daha çok maddi yöndeki sıkıntılarda gerçekten ciddi anlamda bizi sarsacak gözüküyor. Şu 2 ay Nisan tam bir ay ve 2 Nisan ve Mayıs ayı sanki aynı sorunlarla yüzleşeceğiz. Aynı şeyler karşımıza çıkacak. Öyle gözüküyor. Yani 2 ay tam 2 ay boyunca tehlike gözüküyor arkadaşlar. Sıkıntılarımız var. Bu ailelere biraz sıçrayacak sıkıntılar. Dediğim gibi herkes gergin, herkes biraz karamsar. Önümüzü göremediğimiz için bir belirsizlik olduğundan dolayı aile içi kavgaların olacağını ve nasıl söyleyeyim, daha çok böyle insanların kavga hali var gibi öyle gözüküyor. İnsanlar biraz dediğim gibi şiddete meyilli olabilirler. Bu sıkıntılar var çünkü. Maddi ve manevi anlamdaki sıkıntılar Nisan ayı için gerçekten toplumu biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Şu dönem için gerçekten ciddi anlamda Nisan ayı gerçekten çok tehlikelere gebe bir ay. Ve yapabileceğimiz tek şey gerçekten kendimizi yani geri çekmek, evde beklemek gibi gözüküyor. Bir dengesizlik var arkadaşlar. Bu nasıl söyleyeyim size, çok sert bir zaman var ve yolunda gitmeyecek olan maddi yöndeki sıkıntıların sanki büyük bir dalga düşünün. Bu büyük dalga ekonomik yöndeki gelecek olan büyük bir fırtına var. Bundaki bir dengesizlik, belirsizlik, bu gerçekten şu dönem için net duruş sergilese de bunun ileriki zamanlarda çok fazla gerçekten ekonomik anlamda büyük krizlerin artık kapısı açılmış gibi gözüküyor. Şu kart gerçekten çok önemli ve özel bir kart. Yani dengesizlikler başlamış. Bununla ilgili sıkıntılar çok fazla var. Nisan ayında dövizin çok artacağı, altının çok fazla artacağı gözüküyor. Sıkıntılardan dolayı dediğim gibi pek çok iş yerinin artık kapanacağı, daha çok nasıl söyleyeyim, büyük şirketlerin bile şu Nisan ve Mayıs gerçekten dediğim gibi tam 2 ay. Bunun arkası daha çok insanların artık yani kendini toparlamakta zorlanacağız arkadaşlar. Yani maddi yöndeki sıkıntılar gerçekten çok fazla. Dağılan aileler olabilir. İflaslar olabilir. Sıkıntıların çok fazla olacağı, bunların daha çok maddiyata dayalı sıkıntılar olacağını görüyorum. Ama gizliden sanki diğer 2 farklı devlet bir şeylerin böyle konuşmalar var. Hazirana doğru artık
bir şeylerin değişmeye başladığını göreceğiz hep beraber. Yani bir farkındalık olacak. Ve bu bütün dünyayı etkileyecek bir ekonomik dalga. Bundan da biz de payımıza düşeni alacağız gibi gözüküyor. Evet, e, maddi anlamda yeni başlangıçlar olsa da, çünkü Mayıs'tan sonrası için ben koronanın geçeceğine inanıyorum. Pek çok iş yerleri yeniden açılacak. İnsanlar tekrar alışverişlere başlayacak. Ama şu 2 ay dünya ekonomisini çok fazla etkileyeceği için, etkilemiş olacağı için toparlanmak gerçekten çok büyük zaman alacak. Evet, güzel bir başlangıç var ama çok zor olanı başarmaya çalışacağız. Ve bununla ilgili sıkıntılar var. Nisan ayında daha çok duyacağımız şey, dediğim gibi iflasların başlayacağı bir ay, Nisan ayı. Ve burada da bir başka haber daha var. Maden kazaları gözüküyor. Maden ocağı kazaları, bu böyle onunla ilgili ölümlerin olabileceği bir zaman dilimi. Ve daha çok dediğim gibi böyle sıkıntıların arka arkaya geleceği zamanlar. E, En çok bana sorulan başka bir soru daha var. Bu bize çarpacak olan göktaşı ile ilgili bir soru var. İşte bunun dünyaya etkisi, bize etkisi ne olacak diye çok fazla büyük telaş var. Göktaşı ile ilgili size söyleyebileceğim şey, herhangi bir böyle internette okuduğumuz, duyduğumuz gibi değil. Ama bize etkisi ne olacak? Bunun dünyaya düşme olasılığı yok. Hani belki düşerse okyanuslara belki düşebilir. Ama şu bir gerçek, fay hatlarını tetikleyeceği için bizde de büyük depremlere yol açacak diye görüyorum ben. Belki iklim üzerinde biraz değişkenlikler olabilir. Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başı gibi. Bu ne olabilir? İşte günlerce belki gökyüzünde böyle bir toz bulutu gibi bir şeyler olabilir. Ve büyük depremlerin çok fazla olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Nisan ayı, dediğim gibi, sanki böyle ardı ardına gelecek olan tehlikelerin olduğu bir ay. Sınırlarla ilgili sıkıntılar evet gene var. Şehit haberleri alabiliriz ama o kadar şey değil, hani çok sık değil. E, Arka arkasına olacak olan ekonomik anlamdaki krizler bizi daha çok böyle sarsacak. Ölümlerin artacağı bir Nisan ayı görüyorum ben. Dikkat edilmediği için yayılabilecek bir risk bu. Ama Mayıs'ın sonu, dediğim gibi, zaten bu risk ortadan kalkacak. Şu an için yapmamız gereken tek şey evden çıkmamak ve insanlarla çok böyle temas halinde olmamak. Evet, bizi çok fazla zorlayacak bir Nisan ayı gözüküyor. İnsanlar olayları net seçemiyor. Şu an için ruhsal anlamda dengesizlikler başlamış. Herkes her şeyin böyle sanki kafasında bir e, mülakatını yapmış ve insanlar alıngan, kırılgan ve kavgaya hazır durumdalar. Evet, Nisan gerçekten hepimizi çok fazla zorlayacak. Hmm, Bizim bu tarafta işte denizlere yakın olan ülkelerde büyük depremlerin olacağını, işte bu nedir? Yunanistan'dır, karşı kıyılar neresi var? Mesela Kıbrıs'tır, karşıdaki ülkeler, yani deniz kenarında olan ülkelerdeki büyük depremlerin bizi
de etkileyeceği, karşı kıyıları da etkileyeceği bir durum söz konusu. Bizde daha çok duyacağımız yerler, e, hani daha önce de ben size bahsetmiştim. Erzurum, e, Elazığ, Malatya tarafı. Ben Erzurum'la Bolu için, Muş tarafı için biraz endişeliyim. Aşağıya doğru gelelim. İşte İskenderun, Hatay tarafından Antalya. Evet, özellikle Antalya ile ilgili bir sıkıntı olacak. Fethiye burası. Yukarıya doğru Aydın. Aydın, evet. Aydın tarafıyla ilgili bir sıkıntı görüyorum. Aynı dediğim gibi yukarıya doğru çıkın. İstanbul'a kadar bir L şekli var. Bir de bu Afyon, Kütahya tarafında bir tehlikenin olabileceğini görüyorum ben. Ciddi anlamda çok büyük böyle şu ana kadar böyle ciddi anlamda böyle yıkıcı bir deprem söz konusu değil. Sadece tehlikenin ne zaman olacağını soruyorsanız eğer, bu göktaşının geçtiği zamandan sonrası gerçekten tehlikeli. İstanbul için özellikle evet depremler var ama böyle çok şiddetli yıkıcı depremler değil. 5 olur, 5,5 olur. O arası dediğim gibi Fethiye, Aydın tarafı var. İleriye doğru dediğim gibi gidersek L şeklindeki bölgelerin deprem riski barındırdığını söyleyebilirim. Bizim bu ay daha çok işte yiyeceklerle ilgili gıda, işte para, maddiyat, bununla ilgili gerçekten sıkıntılı zamanlar geliyor. Maddi anlamdaki kayıplar ailelerin dağılmalarına sebep olacak. Dediğim gibi geçimsizlik başlıyor. Gıda ile ilgili sıkıntılar var. Daha çok böyle maddiyata dayalı sıkıntılar evde büyük sorunlara yol açacak. Toplu ölümler, evet, ben bekliyorum korona yüzünden ama bu bizim ülkemizde değil. Daha çok böyle Amerika, evet, Amerika'da çok fazla kayıplar olacak bu Nisan ayında. Çin'i zaten sollamış durumda ama Amerika Mayıs ayı gibi Amerika için güzel bir zaman. Yani toparlanıp artık bunun yani bu virüsün kaynağının neresi olduğunu, nereden kaynaklandığını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Daha çok kazançlı çıkacak artık. Tamam, toplu insanlar, toplu ölümler var ama bunu zararı kâra dönüştürecek ki artık ticari anlamda ayağa kalkabilecek güçte olacak. Amerika'nın gücünü toplayarak bu işin içinden çıkabileceğini görüyorum. Toplu ölümlerin daha çok işte Asya tarafında olacağı var. Hani o tarafa doğru olan, mesela İran olabilir, Suriye olabilir, Arap ülkelerinde daha çok, o kısımda daha çok Asya ülkelerine doğru olan yerlerde daha çok böyle insan ölümleri duyulacak. Evet, zoru başaracağız arkadaşlar, öyle gözüküyor. Bizim için çok diğer ülkelerdeki gibi çok büyük sıkıntılarımız yok. Bu nasıl söyleyeyim? Bu sıkıntılar evet geçecek ama çok zor. Zaten herkes şu dönem için çok fazla sıkılmış, bunalmış durumda. Aile içi gerginlikler başlamış. İnsanlar sanki kaderine küsmüş gibi sıkıntıdalar. Sanki kendi kendilerine bu aralar böyle fazla yükleniyorlar kendi kendilerine. Ee, ve nerede hata yaptığına dair kendi kendilerine çok fazla soruları var. Kendinize çok yüklenmeyin diyorum. Hmm, Yapabileceğimiz de bir şey yok gerçekten. Nisan sonu için gerçekten güzel gelişmeler var.
artık yavaş yavaş hastalıktan kurtulmaya başladığımızın haberlerini almaya başlayacağız. Ama ben diyorum ki Nisan sonuna doğru hastalık geçti diye hemen kendinizi sokağa atmayın. Yani tedbiri her zaman elimizde tutmak zorundayız. Bu hastalığın geçmesi Mayıs'ı bulacak. Mayıs'ı atlattıktan sonra gerçekten temize çıkabileceğiz. Bizi dediğim gibi sadece maddi anlamdaki sıkıntılar çok fazla sarsacak gibi gözüküyor. Bunun dışında böyle çok böyle nasıl söyleyeyim, bizi çok etkileyecek olan bir şey yok. Tehlike yok. Sanki böyle değişimler olacak arkadaşlar. Nisan ayı gerçekten evet çok sert. Mart ayı da gerçekten kötüydü. Nisan da kötü ama bu salgının büyüyeceği gözüküyor. Ama bu Türkiye'de değil. Tamam bizde ölümler artacak ama e, bu Asya ülkelerindeki gibi değil. Çok fazla insan ölecek. E, Sanki toplu insan ölümleri gibi dikkat edilmediği için, tedbir alınmadığı için, hastalık ciddiye alınmadığı için gerçekten çok kötü bir zaman. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Bu sanki böyle Mayıs'ın 15'i olur, 20'si olur. Bu sürecek. Bu salgın hastalık sürecek. Ondan sonrası için gerçekten korona bitiyor arkadaşlar. Yani şu Nisan ayını atlattıktan sonra herhangi bir şey yok. Sadece dediğim gibi para anlamında, maddi anlamda biraz sıkıntılı günler geliyor. Buna karşı biraz sıkıntılarımız olacak. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Dilerim az kayıpla atlatırız. Nisan sıkıntılar var, depremler var, maddi kayıplarımız var. Hepimiz boşluktayız şu an. Bir belirsizlik var. Ve bu belirsizliğin en kısa zamanda geçmesini diliyorum ben. Gerçekten boşluktayız hepimiz çünkü. E, Diliyorum en kısa zamanda bu günler geride kalır da artık hepimiz üretmeye başlarız. İşe başlarız. Evet. Artık yavaş yavaş iş yerlerinin açılacağını görüyorum ben. Bu Nisan'ın sonuna doğru ne olur? Mayıs'ın 5'i olur, işte 10'u olur. Kademe kademe iş yerleri açılacak arkadaşlar. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılarımız yok. Sadece birazcık gerçekten sabır. Şu an için hepimiz çok fazla yalnız hissediyoruz. Sanki böyle artık bu depresyonun eşiğindeyiz. Sıkıntılarımız gerçekten çok kötü. Duygusal anlamda da kendi kafamızı çok fazla karıştırıyoruz. Yani dediğim gibi böyle yüklenmeler var. İnsanlar hep böyle kendi kendilerine çok fazla yükleniyorlar. Duygusal yöndeki çalkantılar var. Belirsizlik olduğu için gerçekten çok kötü. Zaman zaman evet kötü hissetsek de bu geçecek, bunu bilmek biraz beni rahatlatıyor, bunu görmek. Ödemelerle ilgili gerçekten sıkıntılar başlayacak ama ben diyorum ki bunun da üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Nisan ayı birazcık canımızı sıksa da kartlarda gördüğüm şey bunun geçici bir zaman dilimi olduğu, önümüzün açık olduğu. Birazcık sabredeceğiz. Ondan sonrası hepimiz için güzel günler geliyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyorum. Sayfama lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.